Bugün piyasadan aldığım bu şarj cihazını test edeceğim. Daha önce bazı yorumlarda bu şarj cihazının testini isteyenler olmuştu. 2,1 amperlik tüm cihazlarla uyumlu dünya standartında güvenlik önlemleri. Bakalım neler varmış görelim. Garanti belgesi ve kullanma kılavuzu. Bakalım ne yazıyor. 5 volt 2100 miliamper yani 2,1 amper. Test edelim bakalım verebilecek mi? Çıkışta tam 5 volt. Yükü bağlayınca biraz yükseldi yalnız. Arttırıyoruz. Burada kesti. 2,1 amper diyor. Yaklaşık 2,4 amper civarında kesiyor. Bir daha bakalım. 2,1 amperi çok rahat veriyor. Çıkış voltajı da normal sınırlar içinde. %2,3. Evet, çıkışı hiç fena görünmüyor, gayet güzel. İçindeki kondansatör de bayağı dayandı. Çıkardığım halde hala kapanmadı. Evet, şimdi kapandı. Plastiği de oldukça kaliteli izlenim veriyor öyle. Kalitesiz bir plastik değil. Şimdi bazı yorumlar geliyor işte oraya benzin koyarsan daha çabuk açarsın vesaire diye. Ben böyle zor yolu tercih ediyorum.
Ama gerçekten plastiği kaliteliymiş. ...220 volt bu şekilde giriyor. Bunu da bir çıkaralım. İlk bakışta işte fena görünmüyor. Altında bir de izolasyon var. Güzel bir izolasyon. Buradaki yarıklar da cihazın küçük olması sebebiyle yetmeyebilir. O yüzden bunu ekstradan koymuşlar ki önemli bir önlem bu. Bu yarıkları bu şekilde daha güvenli hale getirmişler. Fişten çekeli bayağı oldu ama hala burada bir gerilim var. Yavaş yavaş azalıyor. Şöyle bir alıcı gözüyle bakarsak, bakın burada girişle çıkış arasındaki Y tipi kondansatör. Bu bir sigorta direnç. Öncelikle şu transformatöre bakıyorum. Yani çıkışları falan izoleli gördüğünüz gibi. Güzelce üstünde sarmışlar. Bu izolasyon da ekstra güvenlik sağlıyor cihaza. Yani bunu herkes koymaz. Şimdi burada bir doğrultucu, bir tane kontrol entegresi, çıkışta da bu entegre gibi görünen bir Schottky diyot. Çıkışı da öyle yapmışlar. Özellikle bu cihazların çıkışı için zaten o entegre gibi görünen Schottky diyot. Söylediğim gibi bu transformatörün uçları güzel izole edilmiş. Bu her cihazda olmaz. Bu sigorta şeklinde direnç. O da önemli bir artı. Burada girdikten sonra giriş gerilimi iki tane kondansatör, bir tane de bobinle süzülüyor. Eksik bir şey var mı? Evet var. Yani girişte bir de RF şoku olabilirdi ama onu cihazın çok küçük olması sebebiyle koymamışlar. Şu iki kondansatör ve bobin. Şuradan çıkış, şu da çıkıştaki kondansatör. Bu da görüldüğü gibi kaliteli bir kondansatör, hem de değeri de fena değil. Yüksek değerde. İzolasyon boşlukları da gayet güzel ayarlanmış.
Bütün bu parçalar oldukça kaliteli görünüyor. Şu bobin kondansatörler. 220'nin girdiği yer burası. Kompakt ve güzel bir cihaz yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Dediğim gibi bu izolasyon da önemli. Bu 220 girişi de güzel bir uygulama. Bunu doğru yapmışlar. Yani özetle söylemem gerekirse ben bu cihazı beğendim. Güvenlik önlemleri de alınmış görünüyor. Plastiği de son derece kaliteli. Sağlam bir plastik. Öyle kaliteli hissi veriyor gerçekten tutunca. Bence alınabilir ve kullanılabilir bir cihaz. Güç kaynağını tamamen parçalamadım çünkü başka bir projede kullanmayı düşünüyorum. Onu da birkaç video ileride kullandığım yerde görürsünüz muhtemelen. Yeni bir videoda görüşmek üzere.